Herkese merhabalar. Bugün son günlerde enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte artan öksürüğü konuşacağız. Özellikle öksürük her bizim belirtimizin olduğu gibi insan vücudunda da koruyucu bir refleks mekanizmasıdır. Her zaman için bu koruyucu mekanizmaları yok etmek yerine bunun neye işaret ettiğini bilmek, bulmak ve ona göre tedbir almak lazımdır. Öksürükleri biz özellikle 3 haftayı geçtiği zaman kronik öksürük, 3 haftaya kadar ise akut öksürük olarak nitelemekteyiz. Öksürük basit bir üst solunum yolu enfeksiyonundan tutun da akciğer içinde yeni başlamış bir kansere varana kadar birçok solunum yolu hastalığının bir emaresi, bir belirtisidir. Özellikle uzun süren öksürüklerde tüberküloz, akciğer kanserleri, kronik hastalıklar, astım, koah gibi hastalıklar yönünden hastayı irdelememiz gerekmektedir. Uzun süren kronik öksürüklerde akılda tutulması gereken 3 hastalık var. Birincisi sinüzit dediğimiz üst solunum yolu belirtisi, ikincisi astım dediğimiz alt solunum yolu hastalığı, üçüncüsü de reflü dediğimiz hastalık. Özellikle reflü öksürükte gözden kaçabilmektedir. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi öksürüğü aynı enfeksiyon hastalıkları yapabilmekle birlikte ani öksürüklerde çocukların akciğerlerine bir yabancı cisim kaçmış olacağını da her zaman göz önüne bulundurmamız gerekmektedir. Çocuklarda da alerjik bronşit, alerjik astım gibi çeşitli hastalıklar, hatta günümüzde nadir de olsa reflü gibi hastalıklar da öksürüğe sebep olabilmektedir. Öksürüğümüz aslında ani olarak bizim akciğerimizi korumamız gerektiğini hatırlatan beyinsel bir solunum refleksidir. Ani ve hızlı bir şekilde meydana gelmekte, akciğerlere inmiş olan yabancı maddeleri akciğerimizden dışarı atmaktayız. Bu şekilde de akciğerimizde kalmış olan sekresyonları, yabancı maddeleri, enfeksiyon belirteçlerini de temizlemiş oluyoruz. Öksürük olmadan, öksürüğe sebep olan hastalıklar yakalanmadan, öksürüğünüz olduğu zaman da sağlıklı bir şekilde araştırıp iyi bir tedavi yolunu seçmeniz dileklerimle hepinize sağlıklı günler dilerim.